Günaydın, merhaba. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Ben şimdi Halong Bay turuna katılmak için bir yola çıktım. Ayşe ablayla beraberiz bu arada. Girişi yolda yapacaktım, uyumuşum dostlar. O sebeple aslında tur hakkındaki tüm detaylara daha sonra değineceğim. Hemen şu anda nereye geldik? Bir mola noktasına geldik. Burada inciler var. Şöyle size birazcık atmosferi, etrafı da göstermek istiyorum. Epey de bir gürültülü burası. Şöyle bakın göstereyim. Burada bu şekilde inciler varmış. Çok kalabalık bir yer bu arada. Bakın hanımefendi yapıyor şu anda. Evet, bu bölgede ufak bir bilgilendirme yaptılar bize aslında buranın tarihi hakkında, incilerin nasıl çıktığı hakkında. Ondan sonra da koca bir aslında burası shopping, alışveriş merkezi. Buradan istediğiniz şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. Şöyle etrafı size göstereyim. Her tarafta inciler var. Birazcık böyle Kuzey Makedonya, Ohri'yi anımsattı bana aslında burası. Şu anda bu incilerle beraber. Şöyle bakın, yaklaştırayım sizin için. Süper. Bu kısımda aslında gösterecek çok da bir şey yok dostlar. Asıl tur tabii ki de biraz sonra başlayacak. Ama bu kısmını size şöyle bir kısaca göstermek istedim. Devam edelim. Evet, şimdi turun başlayacağı asıl yere geldik. Şu anda Halong Bay'dayız. Halong Bay turunu gerçekleştireceğiz sizinle beraber. Burası Dünya UNESCO Mirası listesinde bulunuyor. Yaklaşık 1600 tane kireç taşından oluşan ada mevcut. Hatta şu anda karşı tarafta, bilmiyorum kadraja yansıyor mu, fakat adaları görmeye başladık bile. Bakın karşı tarafta. Şurada bir sürü ada var. Bu şekilde dünyanın farklı noktalarından insanlar buraya geliyor. Yani Hanoi bölgesine, Vietnam'a geldiğinizde mutlaka gelmeniz, görmeniz gereken özel ve güzel bir nokta burası. Ben de yalnızca fotoğraflardan gördüm tabii ki de. Şu anda bir an önce tekneye binip bu muhteşem doğal güzelliği görmek için sabırsızlanıyorum, heyecanlanıyorum. Burası her zaman çok kalabalık. Buraya bireysel geliniyor mu tam olarak emin değilim. Bilen varsa yazarsa yorumlara sevinirim. Çünkü Hanoi'den buraya gelmek yaklaşık olarak bir 3 saat, 3,5 saat sürüyor. 170 kilometre uzaklıktayız şu anda Hanoi'ye. Ve işte bizim tur grup arkadaşımız burada. Şimdi şöyle kendisinden. Okey, biletlerimizi aldık. Bakın biletler burada. Bu turu Ayşe ablayla beraber gerçekleştireceğiz. Zaten Ayşe ablayı benim önceki videolarımdan hatırlarsınız. Evet, tesadüfen yine burada da Evet, karşılaştık yine burada biz. Ekstra mutlu oldum vallahi abla. Ben de gerçekten. Bir de bugün de aynı şekilde tesadüf oldu. Ben almıştım. Sen de almayı düşünüyordun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben alıp almama konusunda çok kararsızdım. Biraz da sen bana oldun böyle, hani ilham mı verdin denir, gaza Hadi mı o. getirdin denir artık hangi kelimeyse. Şöyle İyi oldu ama birlikte güzel oldu, olmamız güzel. da iyi Güzel bir şeye vesile oldu böylece. Şöyle burada bir bilet kontrolüne girdik. Come on. Bakın burada bir sürü farklı tekneyi görüyorsunuz şu anda. Şöyle göstereyim size. Bütün bir liman aslında bu teknelerle dolu. Arkamız, sağımız, solumuz, önümüz, her yerde tekneler var. Fiyatları bu teknelere göre değişiyor. Kimisi daha uygun fiyatlıyken tekne biraz daha büyüdükçe fiyatlar da artmaya başlıyor. İmkanlar biraz daha artmaya başlıyor. İşte 2 katlısı var, 3 katlısı var. Biz anladığım kadarıyla şu anda şu karşıdakine geldik. Toplamda bunun için kişi başı 50 Amerikan doları ödedik. Fakat Ayşe ablanın hostelinden aldım ben. Kendisi oradaki arkadaş, hanımefendiyle arkadaş olmuş. Biraz daha indirim yaptı. Normalde bizim aldığımız bu turu 65 dolarlardan satıyorlar. Ayşe abla sağ olsun güzel bir indirim, aynen güzel bir indirim de sağladı. Anladığım kadarıyla şu karşıdaki bot gerçekten de şöyle gemilerin arasında bir bakıyorum. Oldukça ihtişamlı, şık duruyor bizim gemi. İçine de gireceğiz bakalım birazdan. Burada turlar bu şekilde dostlar gerçekleşiyor. Buraya geliyorsunuz, bu gemiler tüm gün boyunca sizi gezdirebiliyor. Veya isterseniz kalmalı da oluyor. 2 gün, 3 gün boyunca konaklayarak da bu gemilerde kalabiliyorsunuz. Böyle Halong Bay'ın ortalarında. Buradaki arkadaşlar böyle sizi gülümseyerek karşılıyorlar. Xin chào diyorlar. Xin chào. İterek şey yapıyor ya. Bayılıyorum Vietnamlılara. Welcome on board, sir. Thank you. Welcome on board. Bota geldik. Okay, my team, come here. Okay.
Bizim bu tur görevlisi arkadaşımız. Şimdi onu takip ediyoruz. Şimdi biz Ayşe ablayla oturduk böyle karşılıklı. Genellikle masalar ya 2 kişilik oluyor ya da kalabalık gruplar için 4 kişilik de oluyor. Şöyle ben hazır kimse yokken size bir açık büfeyi göstereyim, neler var neler yok. Güzel gözüküyor ya. Yani her şey var. Sushisi var, salatası var. Onun dışında yine farklı lezzetler mevcut. Patates kızartması, sosisi mevcut. Bakın şurada reçeller, ballar. Tabii bazı bilmediğimiz şeyler de var. Yine burada meyvelerimiz de mevcut. Bir kısmında dostlar bilmiyorum işin açıkçası. Hani hızlı geliştiklerimi bilmediğimden emin olabilirsiniz. Tabii bunların içinde de yine farklı farklı ürünler mevcut. Güzel bir açık büfe bizi karşıladı açıkçası. Ve burada gerçekten yeme içme, eğer bize anlatılan gibiyse ki öyle olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum. Yeme içme bitmiyor. Biz daha önce buraya gelen birkaç başka insanla da konuştuk. Onlar da aynı şeyi anlatıyor. Yeme içme dostlar sürekli devam ediyor. İşte sabah kahvaltısı, öğle yemeği, brunch, akşam yemeği, sunset derken sürekli bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. O yönden de avantajlı. Şimdi bakalım yemeklerin gelmesini bekliyoruz merakla. Arkadaş böyle ufak bir bilgilendirme yaptı. Bu arada harika manzaraların içinde geziyoruz. Şöyle manzaraları da size bir göstermek istiyorum hemen. Birazcık böyle bana Phi Island'ı andırdı. Hatta şöyle camın kenarına geçeyim, bakayım size bir göstereyim. Zaten manzaralara bol bol yer vereceğim ilerleyen süreçte. Size buraları göstermek istiyorum. Şöyle neler aldık kendimize. Ben bir sushi aldım. Ondan sonra sosis aldım, salata aldım. Şöyle bir pilav, patates, tavuk. Bir de ekmek aldım. Ayşe ablam da burada kendine böyle aparatif karışık bir şeyler hazırladı o da. Abla masamız dönmüş. Değil mi? Ben kalkarken mi döndürdüm? Gemideyiz, gemi şartları. Evet, güzel bir gemi. Vallahi yemekler de çok lezzetli gözüküyor. Şimdi biz bunların tadını çıkartalım. Yemeklerimizi yedik. Şimdi şöyle size bir üst katı göstermek istiyorum. Harikaymış. Bu arada gemimiz de gerçekten çok güzelmiş dostlar. Etrafta böyle diğer farklı gemileri de görüyorum. Onların yanında bayağı bir farklı. Şöyle havuzu da var. Üst katı da oldukça keyifliymiş. Ben de ilk defa şimdi çıktım sizinle beraber üst kata. Hem şöyle bir manzaraya bakalım hem de şuranın birazcık şöyle bir tadını çıkartalım sizinle. Bir de bu turu nereden aldım ondan bahsedeyim. Belki siz de bu tura katılmak isterseniz. Tüm şöyle detaylara değineyim şimdi size, bu muhteşem manzaraları göstereyim. Halong Bay. Bunların arasında geziyoruz. Tabii farklı birkaç tane daha aktivite de yapacağız. Hani yalnızca bundan oluşmuyor tur. Bakar mısınız atmosfere? 1600 tane bu şekilde ufak kireç taşından oluşan adacık mevcutmuş burada. Şurada şöyle Vietnam bayrağımız da var. Çok kalabalık değil gördüğünüz gibi. Gemi de büyük olduğu için hani herhangi bir problem olmuyor. Yani rahat rahat istediğiniz yere oturuyorsunuz. Yemeklerimizi falan çok rahat rahat aldık. Sürekli yenilendi bu arada, tazelendi. Evet, şu anda turumuz devam ediyor. Boş zaman, etrafı izliyoruz, manzaraları izliyoruz. Harika, manzaralar muhteşem gözüküyor. Hemen şöyle kadrajımı size tekrardan döndüreyim ve birazcık da bu tur hakkında bilgi vermek istiyorum. Arka planda manzarayı izlerken siz. Dostlar, ben bu turu Ayşe ablanın kaldığı hostelden aldım. Zaten hosteli şu anda açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oraya gidip siz de bu aynı turu alabilirsiniz. Bu turun az önce de aslında size bahsettiğim gibi kısaca farklı alternatifleri oluyor. Ben bu turu 28 Amerikan dolarına dahi gördüm. Yani 28 Amerikan dolarına dahi alabiliyorsunuz. Biz 50 Amerikan doları verdik. Fakat tekneler, içindeki işte alternatif yemek seçenekleri, onun dışında yapılacak farklı aktiviteler değişebiliyor. Yani fiyat düştükçe aslında işte teknenin boyutu düşüyor. İçindeki yemekler biraz daha farklı, hani az seçenekli olmaya başlıyor. Biraz daha alternatifler azalıyor. Normalde bu turu 65 Amerikan dolarından satıyorlar. Ben kendi hostelimde de sordum ve farklı yerlere de sordum. Fakat Ayşe abla güzel bir indirim kapmış. Oradaki işte hanımefendiyle sohbeti
birbirlerine uymuş, bayağı sohbet falan etmişler. 50 Amerikan dolarına bunu gerçekleştirdik. Hani siz gidince bu fiyattan verir mi tam emin değilim ama ben verebileceğini düşünüyorum. En azından belki bu videoyu gösterirsiniz. İşte Ayşe abladan bahsedersiniz. Siz de bu turu bu şekilde alabilirsiniz oradan. Hani 50 yerine 65 dahi olsa şu ana kadar her şey sorunsuz işliyor. Yani kusursuz gidiyor. O sebeple ben bu turu size gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Ya Hanoi'ye kadar gelmişken, Kuzey Vietnam'a çıkmışken bence burası da görülmesi gereken muhteşem, sanki şu anda böyle bir filmin içinde gibiyim. Size de bunu yansıtmaya, göstermeye çalışıyorum. Etrafımız tamamen şu kireç taşı kayalarından oluşuyor. Ben ilk defa geçen sene Güneydoğu Asya'ya geldiğimde Tayland'da Phi Phi Adası'na gitmiştim. İlk hatırlıyorum o gidişimi. Yalnızca bunlardan bir tanesini görünce böyle şok olmuştum. Ya, o kadar beğenmiştim ki inanılmaz, sanki yeryüzündeki böyle cennet ya da bambaşka bir yere ışınlanmış gibi hissetmiştim. Şu an bunlardan karşımda sayısız duruyor. Bakar mısınız, her yerim böyle ve dakikalardır geliyoruz. Hani şöyle teknenin arka kısmını da göstereyim. Dakikalardır bu taşların, bu kayaların arasından geçiyoruz. Harika bir hissiyatı var buranın. Yani 50 Amerikan dolarının emin olun bana hepsini dostlar karşılıyor tam anlamıyla. Yeme içme ilk öğün harikaydı. Ya Ayşe abla da ikimiz de çok mutlu ayrıldık. Bayağı çeşit vardı. Kusursuz devam ediyoruz. Herkes şu anda bakın fotoğraf derdinde. Aynı benim gibi. Şöyle abimize şey yapalım. Hadi bakalım bir de şuradan manzaralara bakalım. Ayşe abla da burada. Bu arada Ayşe ablanın da kanalını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ona da abone olmayı unutmayın. Üst kata çıktın mı abla? Çıkmadı daha, çıkacak. Çok güzel. Üst kat çok güzel. Welcome to the surprising cable ready. Let's come back to the same table. Şimdi tekneden indik, bir manzara izleme noktasına çıkacağız. Şöyle size önce bir kalabalığı göstereyim. Tabii ki de yalnızca bizim bot değil, birçok bot şu anda bu noktaya geldi. Hemen şöyle manzara kısmında size göstereyim. Şu yukarıya doğru çıkacağız bakalım. Epey bir yüksek gözüküyor ama çıkacağız dostlar. Güzel manzara yakalamak için yapacak bir şey yok. Yürüyeceğiz. Bakalım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Çok kalabalık etraf ya. Uzun zamandır böyle turistik bir aktivite yapmamıştım. En son galiba Tayland'da gitmiştim. Bir de Chichu tünellerine gittik beraber, hatırlarsınız. Uzun zamandır yapmamıştım ve hiç özlemediğimi fark ettim bu arada. Doğal olarak harika bir yer. Manzaralar, geminin hissiyatı vesaire ama işte bu kalabalık maalesef bütün güzelliği alıp götürüyor benim nezdimde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Fakat böyle yerlere de dostlar bireysel maalesef gelinmiyor. İşte hükümetler de Vietnam, Tayland, Türkiye, Lao fark etmez, dünyanın her yerinde bu şekilde işte hükümetler, buradaki yerel insanlar, turizm işiyle çalışanlar buralardan para kazanıyor. Biz de mecburen bu tarz böyle turlarla gelmek durumunda kalıyoruz buralara. Burası ilk manzara noktası. Biraz daha yükseleceğiz birazdan. İlk görüntü olarak şöyle göstereyim. Şimdi aşağıdan devam ediyoruz ama yani kalabalığın da kalabalığı dostlar. Hani normalde benim oradan buraya yürümem en fazla 5 dakika, belki 4 dakikayken, hatta daha kısa, yani tık 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 merdivenlerden atlayacağım. Fakat burada o kadar büyük bir kalabalık var ki siz de görüyorsunuz. A noktasından B noktasına ulaşmak çok çok sıkıcı. Size birazcık böyle turist profilinden de bahsetmek istiyorum. En fazla dikkatimi çeken. Genellikle turistler, Hintlileri çok fazla görüyorum. Aynı zamanda Vietnamlılar da burayı tercih etmiş. Filipinliler var. Fakat hiç Türk görmedim henüz. Hani ben ve Ayşe ablanın dışında tabii ki de. Normalde Tayland'da falan bu tarz turlara katılınca mutlaka Türklerle denk geliyorduk. Fakat henüz burada hiçbir Türk'le denk gelmedik. Vietnam'da Türkler tarafından tam anlamıyla keşfedilmedi diyebiliriz aslında. Buradan bu çıkarımı da yapabiliriz. Tabii yavaş yavaş Türklerin de ilgisi buraya artmaya başlıyor ama şu an özellikle işte bazı belli bölgeler dışında, işte Ho Chi Minh olabilir. Yine belki Hanoi. Hanoi'de de mesela çok Türk'le denk gelmedim. Ho Chi Minh'de falan çok fazla Türk görüyordum. Türk arkadaşlarla denk geliyorduk. Hanoi'de de görmedim dostlar. Nha Chang'da zaten Müjdat abim ve Gökhan, işte diğer arkadaşlar oradalar. Hani onlar var orada da aslında. Da Nang'da da henüz öyle çok yoğun bir Türk
nüfusuna denk gelmedim açıkçası. Genellikle profil burada işte Hintli arkadaşlar gelmişler. Onun dışında tabii Avrupalılar var. Avrupalılar olmazsa olmaz. Onları artık söylemiyorum daha. Dünyanın her yerinde Avrupalıları gezerken görebiliyoruz. Yine Filipinler'den ve çevre ülkelerden de tabii ki de işte Malezya'dan falan da gelen var. Genel anlamıyla da turist profili bu şekilde. Mesela şu arkadaşımız Brezilya'dan gelmiş. Ta bakın Brezilya'dan bile gelen var. Şöyle şu atmosfer de güzelmiş şu kısım. Bir şeyler anlatırken kaçırdım. Etraf bayağı güzelmiş ya. Şöyle size etrafı da bir göstereyim. Yine konuşmaya daldım, kaçırdım bir şeyler. Yukarı doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Kalabalıkla beraber. Ne olduk böyle? Aralara kaldık. In Sri Lanka? Ben size manzara izleme noktasına çıkıyoruz dedim ama burası aynı zamanda bize turda vaat edilen mağaraymış dostlar. Aslında biz mağaranın içini şu anda geziyoruz. Ben şöyle düşündüm, sandım ki o yukarıda size ilk gösterdiğim yer işte manzara noktasına çıkacağız. Oradan fotoğraf çekeceğiz. Ondan sonra geri döneceğiz. Meğer o fotoğraflarda bize gösterdikleri mağaranın şu anda içini geziyoruz sizinle beraber aslında. O sebeple şöyle buraları biraz daha fazla göstermek istiyorum size şu anda. Etrafımızda sarkıklar, dikitler. Dikit mi deniyordu buna? Dikit, sarkıt. Yok, dikitler diğerleriydi. Mağara gezmeyi seviyorum ben. Türkiye'de de mesela Keloğlan mağarasına gitmiştim. Keloğlan mağarasını da mutlaka size tavsiye ederim. Yine Marmaris'te Nimara mağarası vardı. Şu anda tam anlamıyla Nimara mağarasındayım. Çok benziyordu orası da buraya. Yine ışıklandırmalar falan ama özellikle Keloğlan mağarasının ışıklandırması falan bayağı iyiydi. Yani bayağı farklıydı hatırladığım kadarıyla. Size orayı mutlaka tavsiye ederim. Yalnız bizim tur rehberi bize aşağıda dedi, ben dedi aşağıdayım siz yukarı çıkın dedi. İşte 2.15'te geri gelin dedi. Kendisi bizi bıraktı gitti. Burada insanların tur rehberleri onları oturmuş açıklıyor, anlatıyor. Bizim tur rehberi yürüyün gezin gelin dedi. Güzel düşünülmüş. Bakın ben ilk sadece orası var zannettim ama şöyle ışıklı yollar konulmuş. Bayağı büyük mağaraymış bu arada ya. Nimara mağarası falan, Keloğlan mağarası dedim ama hani Nimara mağarası buranın belki 50'de biri falandır. Bayağı büyükmüş burası. Merdivenler yordu en son çıkarken ve şu anda aslında Halong Bay'ı böyle en güzel görebileceğimiz noktaya geldik. Önce kendime şöyle bir fotoğraf çektireyim ben de Halong Bay'la. Evet, güzel gözüküyor. Şimdi size göstereyim. Fotoğraf işlerimi genelde böyle hallediyorum. Şuradan muhteşem manzara. Bakın. Şu aşağıdan çıktık şöyle. Bir sonraki noktaya geldik. Burada aslında imkanlarımız şöyle. Speedboat yapabiliriz. Tüm bu etrafı turluyor. Fakat dostlar hem Ayşe abla da istemedi. Ben de açıkçası speedboat çok istemedim. O sebeple biz şu bambulara bineceğiz. Şimdi bambularla mağaranın içine doğru yolculuk gerçekleştireceğiz. Zaten sakin bir tur. Güzel bir tur. O sakinliği speedboat'la hiç bozmak istemedik açıkçası. Keyfimiz zaten yerinde. Böyle sakin sakin yavaş yavaş geziyoruz çünkü. Şöyle size atmosferi göstereyim burada. Ayşe ablayı kaybetmeyeyim de onunla beraber bineceğiz. Burada Kanadalı arkadaşlarımız var. Gerçekten çok iyiler, çok tatlılar. Bu çocuk az önce benim terliğime bastı. Sonra senin elbisene bastı. Şimdi sen bana bas. Teşekkür ederim Ayşe abla. Yok biz bunlara binmeyeceğiz. Halong dediğine göre gidelim bakalım. Aynen. Onlar da bambuya binecekti. Bizim tur ekibi burada toplandık. Burada Kanadalı abimiz var. Burada Brezilyalı kız arkadaşımız var. Ayşe ablam burada. Güzel. Vallahi bunlar çok keyifli bence. Bakın böyle atmosfer şu şekilde.
the speedboat. Ah, I say no. really? Ayrı Well, ayrı we yerde. talked it last time when we are in Malaysia. Ha? It's so bumpy. Yeah. Yeah, so I said, oh no, not this time. Aa, eşi speedboat'a gitmiş. Yeah, they are there already. Süper. Nereye geçiyoruz? Kızın yanına geç. Sen geç oraya, ben buraya oturayım. Okey. Şöyle geldim. Güzel. Yerimiz güzel. Say hello. Ayşe abla da burada. Süper. Evet. Keyfimiz yerinde. Bir anda bir serinlik. Mağaranın içine girdik. Kanoyla kaldılar arada. Ve botumuz. Arkada bakın, arkadaş tek başına oturuyor, bizi çekiyor. Şöyle öndekini göstereyim, öndeki arkadaş gibi şu şekilde. Yalnız bizim bot bayağı kalabalık. Arkayı hatta beşlemişler. Şu anda 5-5-10, 18-20 kişiyiz. Bileklerine kuvvet vallahi. I was in Croatia and Bottan indik. Şimdi burada her şey çok pahalıyken bakın bir tane hot cafe buldum. 20.000 Vietnam donguna. Burada da bir arkadaşımız şimdi benim için bir hot cafe hazırlayacak. Bu arada bambu çok eğlenceliydi. Ya ben bayağı keyif aldım. Yavaş yavaş, sakin sakin gezdik. Çok güzel manzaraları gördük gerçekten. Size de geldiğinizde tavsiye ederim. Bu arada eğer speedboat'a binmek isterseniz ekstradan, yanlış hatırlamıyorsam, bir 100.000 Vietnam dongu vermeniz gerekiyor. O zaman bu adanın tüm etrafında sizi gezdiriyor. Öyle bir imkan da var. Aklınızda olsun. Öyle bir şey de tercih edebilirsiniz. Şimdi şöyle üçü bir arada bu arada kahve. Ben bir Vietnam kahvesi falan mı diye düşündüm de. Burada pahalı dostlar. Okey, come in. Burada bu yeme içme olayları birazcık pahalı. Az önce gezdiğim yerde de ufak bir su aldım kendime. Onun içinde toplamda 25.000 Vietnam dongu verdim. Bununla alakalı size bir bilgilendirme yapacağım. Şu eşyalarımı bir halledeyim geleyim. İnşallah. Vietnam'ı nasıl buldun? Kısaca böyle Vallahi- bahseder misin tecrübelerinden? Tabii. Ben Vietnam'ı gerçekten çok sevdim. Gerek insanları çok güzel insanlar, yardımsever insanlar. Coğrafyası çok güzel, çok şaşırtıcı bir coğrafya geldi bana yani gerçekten. Hani beklemediğim tarzda güzelliği var. En son noktamız işte burası da. İnanılmaz. Hanoi Bay gerçekten Sen muhteşem. şu an benim gözümden kendini görmüyorsun ama müthiş bir manzaradasın. İzleyince bak bu şeyi hatırla. Evet bu anı. gerçekten Harika. yani gerçekten çok güzel bir yer. Vietnam çok güzel, çok beğendim. Her şehrini ayrı ayrı çok beğendim aslında. En çok peki nereyi beğendin? en Bu soruyu çok soracağım. en çok Nha Trang'ı ben daha çok Daha çok beğendim. sevdim.
Bir de ilk gittiğim yer Ho beğendim. Ama hani böyle dur ben bir 3 ay nasılsa şey var, izin var, Vize 3 var. ay vize var. Ben gideyim bir şeyde oturayım, 3 ayımı geçireyim dersem Nha Trang'da otururum. Ben sevdim yani, hem fiyatlarını sevdim ben. Evet, fiyatları. ülkenin. Hem İnsanları insanlarını güzel. sevdim. Öyle. Süper. Ayşe abla teşekkür ederim. Rica Zaten ederim. gezimize devam ediyoruz. Şöyle Evet. arada seninle dedim ufak kısa bir sohbetimizi yapalım. Teşekkür ederim. Sağ Tamamdır, olasın. rica ederim. Devam edelim. Şöyle havuzumuz Evet. ve arkamızda muhteşem manzaramızla. Turumuzun bir sonraki noktasına geldik. Bu arada bu yaptığımız böyle A noktasından B noktasına gitmeler çok çok kısa zaman alıyor. Çünkü zaten birbirine yakın yerleşkeler aslında bunlar. Şu anda neredeyiz dostlar? T-Top adasındayız. Buranın isminin değişik bir hikayesi var. Adını 1962 yılında burayı ziyaret eden Sovyet kozmonot German Titov'dan alıyor. O sebeple aslında ekstra bir turistlik merkezi haline geliyor burası. 4. aya çıkan kişiymiş German Titov. Bunun da size böyle ufak da olsa bir bilgisini vermek istedim. O sebeple ondan sonra burası popülerleşiyor. Aslında biz bunu nereden hatırlıyoruz? Yine beraber ziyaret etmiştik. James Bond adasından hatırlıyoruz, filminden, ve aynı zamanda da tabii ki de Maya Bay'dan hatırlıyoruz. Orada da Leonardo DiCaprio'nun dünyaca meşhur Beach filmi çekilmişti biliyorsunuz. Orası da ondan sonra patlıyor. Aslında bu sinemanın, sanatın ya da böyle önemli kişilerin bir yeri ziyaret ettikten sonraki popülerliğinin artmasının ne kadar etkili olduğunu bize gösteren ufak tefek detaylar. Hani Türkiye'de böyle bir yer mutlaka vardır. Şu an aklıma gelmedi. Sizin eğer varsa bildiğiniz, hani bak Gökberk Türkiye'de de işte şu X bölgesine A kişisi gelmişti. Ondan sonra orası çok turistik oldu veya bir film çekildi, bir dizi çekildi diye yazarsanız yorumlar kısmına sevinirim. Genelde çünkü bu tarafta daha çok görüyoruz bunları. Burada denize girebiliyoruz. Onun da böyle güzel bir yanı var bu adanın. Bakın biraz sonra zaten denizin oraya gideriz. Burada da genç arkadaşlar top bulmuşlar, bir tane top oynuyorlar. Aslında yani YouTube çekimi olmasa size göstermeyecek olsam şu an dahil olmuştum. Çok uzun zamandır çünkü plajda top oynamadım. En son büyük ihtimalle Avşa Adası'nda oynamıştım. Eskiden ben çocukken, şu ufaklığın yaşlarındayken baya oynardık, çok severdik. Böyle sahilde hani top oynamanın tadı da hiçbir şeyde yok bu arada. Eğer kum da güzelse, şu an buradaki olduğu gibi istediğin gibi zıpla, hopla, röveşataya kalk, ya istediğin her şeyi yaparsın. Ben kaleci olmayı da çok seviyordum bu arada bu kumsallarda. O zaman da böyle istediğin gibi atlıyorsun, zıplıyorsun, değişik kalecilik hareketleri yapabiliyorsun. Plajda futbolun keyfi başka. Burası da çok turistik dostlar. Tabii ki de yine bizim gibi birçok bot teknesi buraya yanaşıyor. Turistler de tabii ki de burayı ziyaret ediyor. Uğrak noktalarından bir tanesi. Yukarıda bir manzara noktası var. Olmadı birazdan oraya da çıkarız sizinle beraber. Şöyle bir plaja girelim bakalım, size bir buranın denizini göstereyim. Acaba burada denize girmeye değer mi değmez mi? Bakın ben mayoyla gelmedim. Yukarıda gördüğünüz arkadaşlar havuza giriyor. O imkan da var. Böyle mayoyla gelirseniz hem eğer varsa botunuzu, mesela bizim bottan alırsanız havuzunuz olacaktır. Havuza girebilirsiniz. Ondan sonra burada denize girebilirsiniz. Ben birkaç kişiden hani duyum aldım. Ya deniz öyle çok da güzel değil, hani girmeye değer mi değmez mi noktasında tam emin olamadım. O sebeple dostlar almadım açıkçası mayomu. Şöyle bir bakalım. Evet, deniz buradan da işin açıkçası çok güzel gözükmüyor zaten. Ama şöyle bir yaklaşalım. Yine de ben size göstereyim, bir fikir olsun. Bakalım. Yok dostlar. Yani güzel gözükmüyor deniz işin açıkçası. Şöyle bakın. Birazcık kirli. İşte taşlar maçlar gelmiş. Naylon çöp poşeti var. Hani böyle berrak, bizim bu Güneydoğu Asya'dan alışık olduğumuz o muhteşem bir plaj yok açıkçası burada. Bilmiyorum, tercih size kalmış. Size turla alakalı şunu söylemek istiyorum. Söyledim ya videonun en başına, ben uyuyakaldım diye tur zamanında. Hani normalde açılışı işte binerken yapacaktım diye. Ki size videonun sonunda göstereceğim aslında hangi otobüsü kullandığımızı. Biz tam indik bu turun orada. Arkadaş şey dedi, bunlar bize su dağıtmıştı işte arkadaşlar. Bu suları dedi içeride kabul etmiyorlar. Suları bırakın. Orada da benim böyle işte uyku mahmurluğu bıraktım. Burada fiyatlar çok yüksek. Teknenin içinde bu arada içecekler de dahil değil. Suya falan işte 25, 30, 35K istiyor. Yani o an işte eğer çok uykum olmasaydı, daha doğrusu kafam yerinde olsaydı suyu çantama atardım büyük ihtimalle. Hatta yanımda böyle 1,5 litre ya da 2 tane en azından 50'lik getirirdim. Rahat suyumu içerdim, şey yapardım. Hani ekstra boşuna masraf olmazdı benim için.
size de büyük ihtimal buraya gelirken öyle söyleyecekler. Yanınıza su getirmeyin işte diye, suyu ya da otobüste bırakın. Dostlar çantanıza atarsınız. Hani teknenin içinde atıyorum belki bir söylem olabilir hani içme vesaire diye. Çünkü Ayşe abla şey dedi, suyla gelenlere sularını bıraktırmışlar. Ama çantanızı attıktan sonra atıyorum buraya indiniz, diğer adalara indiniz. Rahat rahat suyunuzu içebilirsiniz. Kimse size hani herhangi bir şey söylemez. Ya ben o hatayı yaptım bir anlık, gafletle uyanınca böyle ne oluyoruz falan. Ama dakikalardır tırmanıyorum. Manzarayı görebilmek adına. Bayağı iyi çıkmak gerekiyormuş. Bende de şöyle kötü bir huy var. Madem buraya kadar geldim, sonuna kadar devam et. O sebeple sonuna kadar devam. Vay vay, teyzeme bak nasıl çıkmış buralara. Vallahi bakın. Herkes çıkıyor şu anda. Hadi bakalım, az kaldı. Devam. Her şey burası içinde. Wow. Bayağı yukarı çıktık. Manzaraya bakalım. Hadi bakalım. Vay 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 vay. İnanılmaz bir manzara. Arkaları görüyor musunuz? Uçsuz bucaksız gidiyor. Şuralar. Değdi. Buraya kadar yorulmama, çıkmama değdi. Muazzam. Wow, hadi inelim. Her şey bu kadardı. Beğendiniz mi dostlar? Ben bayıldım. İnanılmaz bir görsel. Şimdi hepimizi üst tarafa çağırdılar. Üst tarafa geldik. O havuzbaşı abla. Burada bizim için bir şeyler hazırlamışlar. Şöyle şimdi size gösterelim neler var neler yok. Thank you. Şurada şöyle aperatif, yiyecek, içecek. Yine şurada meyveler hazırlamışlar. Yine şurada da şöyle abur cubur. Onun yanı sıra şuraya içecek bir şeyler koymuşlar. Şöyle havuz başında. Müzik de girdi. Müzik girmesi benim için hiç güzel değil bu arada. Bu telif demek dostlar. Şöyle karpuzları da göstereyim size. Arkada da harika bir gün batımı var bu arada. Şöyle, şimdi şu arkadaşımız gün batımını çekiyor. O çeksin. Hemen onun şurada da harika bir gün batımı bizi karşıladı. Şimdi turun sonuna doğru yaklaştık. Şu anda bize bildiğiniz kuru ekmek getirdiler. Yani baya şu gördüğünüz, bakın şuradaki kağıdın içinde kuru bir ekmek var. Ya umuyoruz ki akşam yemeği bir şeyler verecekler ama iyiden iyiye de artık kıyıya yaklaştık. Merakla bekliyoruz bakalım yiyecek bir şeyler getirecekler mi, yoksa kuru ekmekle akşam yemeği geçecek mi? İlk öğün çok güzeldi gerçekten yani. Gündüzkü harikaydı. Her şey vardı, eksiksizdi. Fakat ondan sonra hep böyle geçiştirmelik, siz de gördünüz, ufak tefek işte krakerdir, yoğurttur, karpuzdur vesaire geldi. Yani saat 8'de başladık bu tura. Öyle düşününce aslında yalnızca tek bir öğün vermiş gibi oldular. Bu da çok iyi değil. Çünkü saat şu anda neredeyse 6'ya geliyor. Hatta 6 oldu. Şöyle düşünün, biz sabah 7'de yola çıktık. Neredeyse yani 7'de uyandık. 12'den beri buradayız, bu turdayız. Bakalım akşam yemeği gelirse göstereceğim. Gelmezse birazcık bu tura gömeceğiz dostlar beraber. Evet, 2,5-3 saatlik bir otobüs yolculuğunun arkasından turumuzu tamamladık. Yine bizim meşhur binanın oraya getirdim sizi. Daha doğrusu turdan burada indim. Şöyle hem bir kısaca günü değerlendirmek istiyorum, hem de birazcık tur hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Şu ufaklığa bakar mısınız? Dünya tatlısı ya, maşallah. Hadi bakalım, yürüyelim. Burası Hanoi'nin merkezi. Daha önceki vloglarımda da buraya oldukça fazla yer verdim. Buranın öneminden bahsetmiştim size. Yalnızca ben hafta sonu bu kadar kalabalık olduğunu düşünüyordum. Fakat hayır dostlar. Her gün böyle burası. Hatta şöyle gelin birazcık hadi içerilere doğru girelim. Şu videonun sonunda birazcık böyle Hanoi akşamlarını da size göstermiş olayım. İnsanlar buraya geliyor. Genellikle bakın güzel kıyafetlerini giyiyorlar. Özellikle de tabii kız arkadaşlarımız. Ve bu ikonik binayla fotoğraf çektiriyorlar. Her yerde görüyoruz şu anda bak. Müthiş bir kalabalık var. Yürümek dahi burada zor.
Ben de tabii ki de bu ikonik yerde fotoğraf çektirdim. Yakın zamanda bu binanın yıkılması bekleniyormuş. Öyle bir karar alınmış. O sebeple aslında insanlar şu anda bu ikonik yerde fotoğraflarını çektiriyorlar. Şuradan şöyle pozu bozmayalım. Şu kaosa bakın ya. İnanılmaz bir kaos var burada. Her yer her yerde. Evet arkadaşlar, kısaca bir değerlendirme yapayım. Genel anlamıyla çok memnun kaldığım bir tur oldu. Gerek gemimiz oldukça güzeldi, gerek arkadaşlar ilgiliydi, güler yüzlüydüler. Hani bize vaat edilen her şey de oldu. Herhangi bir problem yaşamadık. Görmemiz, gitmemiz gereken her yere gittik. Herhangi bir şekilde ekstra ücret de istemediler bize vaat ettiklerinden. Onun dışında yemeğimizi gördünüz. Sabah yemeğimiz oldukça güzeldi. Gerçekten çok çeşitliydi. Çok da lezzetliydi ürünler. Onun dışında işte akşam üstüne doğru bir böyle parti diyebilirim yukarıda, havuzun orada. O da çok güzel geçti. Yalnızca akşam yemeği konusunda birazcık hayal kırıklığına uğradık. Ufak bir ekmek geldi. Yalnızca ekmek geldi. Hani Ayşe ablayla da konuştuk. Yahu Bambi ülkesindeyiz. En azından bir sandviç arası bir şeyler yapsaydınız. Hani neden tatlı ekmek veriyorsunuz? Tek falsosu o oldu. Hani eğer böyle bu tura katılmayı planlıyorsanız ve akşam acıkabileceğinizi düşünüyorsanız yanınıza belki böyle bir sandviç yaptırabilirsiniz veya farklı bir şey. Hani olumsuz olarak sayabileceğim tek şey o oldu. Onun dışında söyledikleri saatte geldiler. Otobüs yolculuğu çok güzeldi. İşte sağ olsun arkadaşlar oldukça ilgiliydi. Hiçbir problem yaşamadık. Bu videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Halong Bay'ı nasıl buldunuz? Sizce gitmeye değer mi? Bunu da yorumlarda belirtirseniz ekstra mutlu olurum. Burada Vietnamlı bir arkadaşımız. Hello. Where you go, I don't know. lady? No, thank you, thank you. Kapanışta böyle oldu dostlar. Lady ile kapattık. Burası da Barlar Sokağı. Daha önce videosunu çektim, kanalda var.